Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle atkımızı şöyle elime alayım. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model. Şöyle birazcık esnetelim. Ben çok keyif alarak ördüm. Şöyle bakın. Gayet güzel, hoş bir model. Çok da kolay. Çok fazla ip yemeyen bir model. Yani bir ip 1 metre 40 santimlik bir ölçüm var. 2-3 yaş için, 1-2-2-3 yaş için hazırladım. Yani 5 yaşına kadar kullanabilir arkadaşlar. Ve kullandığım ip bir ipi bitirdim. İkinci ipten de biraz kullandım. Kullanmış olduğum ipim şöyle göstereyim size. Kartopu Baby One anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. Bundan bir yumak kullandım. İkinci yumaktan da biraz kullandım. Bu modeli yetişkin için de yapabilirsiniz. İstediğiniz bedende hazırlayabilirsiniz. Eğer yeni doğan için yapacaksanız 80-90 santimlik bir ölçü yetecektir arkadaşlar. Ben dediğim gibi 2 yaşından 5 yaşına kadar çocuklar için uygun bir ölçü benimkisi. 1 metre 40 santimlik ölçüm var. Kullanmış olduğum tığım da 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. 4 milimlik tığınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu model 4 milimliği de kaldırır arkadaşlar. Şöyle bakın. Yanına bir tane de bere hazırladım. Bu berenin videosunda linkini de yine açıklama kısmına eklerim. Takım olarak hazırlayabilirsiniz. Böyle çok kolay bir takım oldu. 2 yumak kullanmış oldum ikisine. Bir günde akşamdan hazırlayın, sabahleyin kullanın. Çıkın arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, modelim bu şekilde. Şöyle genişliğini de sizlerle paylaşayım. Evet, 12 santimlikte bir genişliğim var arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir emoji bile olsa bizim için çok önemli. Takıldığınız bir yer olursa da mutlaka sorun, yardımcı olmaya çalışırım. Evet, şimdi yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, atkımızın yapımına başlıyorum. Atkımızın yapımına 30 artı 2 tane zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 15 santimlik bir zincirim olmuş oldu. Zincirlerimi çok sıkı çekmedim. Şöyle bakın, esneyen gevşek bir zincir çektim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5. zincirime sık iğne yapıyorum. İpimi dolamadım. Şöyle bakın, tığımda 2 tane var. Tek seferde çıkardım. 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime şöyle yakınlaştırayım. 3. zincirime bir tane yine sık iğne yapıyorum. Bakın, tığımda 2 tane var. İp dolamadan yapıyoruz sık iğnelerimizi. 3 tane zincir çekiyorum yine. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Burada böyle küçük küçük halkalar oluşturmuş olduk. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane 2 tane atladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirime sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Bakalım, 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane halkam olacak arkadaşlar. Ben bunu 2-5 yaş arası çocuklar için yapıyorum. Yeterli bir genişliktir. Eğer yetişkin için yapacaksanız yetişkin de yapabilirsiniz. Yetişkin için yapacaksanız eğer daha fazla zincir çekin. Yani şu halkaları 9 değil 10, 11 gibi yapabilirsiniz. Daha fazla zincir çekerek bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar.
Bu sonda kalan zinciri sökebilirsiniz sonrasında. Benim için böyle 9 tane kutucuk yeterli. Dediğim gibi 2-5 yaş arası çocuklar için bu ölçü idealdir. Şimdi şöyle burada 2 tane 3 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Şimdi şu boşluğumun içerisine, halkamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şu altta şöyle yakınlaştıralım. Bakın şu sık iğnem var. Şu. İpimi doluyorum. Bu sık iğnemin dıştan halkamın içine geleceğim. Bu ilk sıra biraz zor, ilk kısım. Şöyle tutun. Bakın. Halkamın içinden tığımı çıkarıyorum. Dıştan girdim. Dıştan şuradaki yapmış olduğumuz sık iğnenin dıştan girdim. Halkamın içinden girdim. İpimi alıyorum ve uzatıyorum birazcık. Burada bir tane trabzan oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde. Şimdi sıradaki halkama yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar, şurada. Evet, 2 trabzan yaptık. Bakın ikimiz bu şekilde görünüyor. Yani önünde şu çapraz olarak yapmış olduğumuz ön kısımda gözüküyor. Burada yaparken birazcık zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle tutun. O zaman daha rahat yaparsınız. Şimdi yine geldik. Bakın ipimi yine doluyorum. Şuradaki sık iğne. Şu halkaları yapmış olduğumuz sık iğnelerimiz var alt sırada. Hemen yine oradan şöyle şuradan giriyorum. Buradan gireceğim. Halkamın içinden, bir halkamın içinden, bakın şöyle bir tığ, bakayım bir dakika, bir tığ yardımıyla daha rahat göstereceğim. Bakın şuradan gireceğim, buradan bu şekilde çıkacağım. Bu şekilde ipimi doluyorum, ipimi alıyorum, uzatıyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. Diğer bir halkaya geçiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum halkamın içerisine. İpimi doladım. Yine bakın alttaki şu sık iğneye bu şekilde buradan böyle gireceğiz. Bakın geliyorum buraya. Sık iğnemden alıyorum. Size gösterebilmek için elimden geldiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şu sık iğne, şu şekilde alıyorum ipimi ve uzatıyorum. Tekrar ipimi doladım. Halkamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu dediğim gibi ilk sırada birazcık zorlanabilirsiniz. İlk sıra olduğu için sonrasında sıralar daha kolaylaşacak. Yine bakın şu sık iğnemden girdim. Aldım bu şekilde. 2 çıktım. Halkama yine 2 tane trabzan yapıyorum halkamın içerisine. Yine sık iğne, şu sık iğne, halkaları yapmış olduğumuz sık iğnelerden bahsediyorum. Bakın bu şekilde şöyle uzatın sonrasında. Evet. Halkalara 2 trabzan yapıyorum her bir halkaya. Daha sonrasında da önden şu sık iğneden böyle lastik gibi düşünün. Lastik alıyoruz aslında. İki trabzan. Yine sık iğneden lastik gibi alıyoruz.
Bakın. Sondakini de yaptık. Şimdi burada ipimi doladım. Bakın şuradan 5 tane zincir çekerek başlamıştık. 1-2 taneye atlamış oluyoruz. Şuraya trabzanımı yapacağım. Üçüncüsünü, yani şu alttan üçüncüsüne trabzanımı yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dip noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada bir tane atlıyorum. Bakın bunu atladım. İkincinin üst kısmına, zaten şurada 3 tane var ya arkadaşlar. Bakın altta 3 tane var. 3 ilmeğim var. 1 2 3. İkincisine sık iğne yapacağım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada yine 3 tane 1 2 3 tane ilmeğim var. İkincisine, ortadakine direkt yapıyorum. Yine aralarda 2 tane atlamış oluyoruz. Sadece şu başta bir tane atladım. Evet. 3 tane zincir çekiyorum. Ama karıştırırsanız hani ne yapacağınızı, ne yapıyorum bakın. Şöyle göstereyim. 1 2 3 tane ilmeğim var. 3 tane ilmeğimin şu ortadakine batıyorum. Örneğimizin, atkımızın ters yüzünde bitene kadar bu işlemi yapacağız. 1 2 3 tane var. İkincisine batıyorum. Yani arada 1 2 tane atlamış oluyorum. 3 zincir. Üç zincir. Bunların ortadakine sık iğne ile bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 tane atladım. Ortadakine sık iğne ile bağladım. Şimdi bakın kaç tane olmuş. Yine halkalarımızı hep sayın. 2 4 6 8 9 tane olmuş. Benim buraya bağlamam lazım. Ne yapıyorum? Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki şu zincirimle birleştiriyorum sık iğne ile. Bu yapmış olduğumuz, şurada 2 tane zincir çekmiş olduğumuz yere işlem uygulamayacağız. Bunu sona bağlamak için yapıyoruz arkadaşlar bu kısımda. Bizim için buradaki 9 tane olan halkamız için önemli. Döndürüyorum bakın. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Direkt bakın burada halkam. Şu 2 zinciri çekmiş olduğum yerle bir işim yok. Direkt şu halkama atlıyorum. İpimi doladım. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan. Şimdi geliyorum şuradaki bakın sık iğnemi, halkamın sık iğnesini ipimi doladım. Yine ne yapıyoruz? Şöyle gösterelim. Bakın buradan gireceğim. Şöyle şu şekilde çıkacağım, bu şekilde. Artık bu sırada o ilk sıra kadar zorlanmazsınız. Evet. İpimi doluyorum yine. İki tane trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Yine sık iğneye bakın. Şuradaki sık iğneye geliyorum. Lastik alır gibi alıyorum ve uzatıyorum. İkinci sıra daha kolay. İlk sıra altta hani sadece zincirden oluştuğu için biraz zorlanmıştık. Yine halkamızı yapıyorum. Halkamızın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sık iğneden böyle belinden doluyorum, alıyorum, uzatıyoruz. Çok sıkı örmeyin ki hani çok böyle sert bir örgünüz olmasın. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük tığ numaralarıyla da örebilirsiniz arkadaşlar. Sık iğneden lastik alır gibi alıyorum. Halkamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum.
ve lastik alıyoruz. Sık iğnemizi. Halkamın içerisine 2 trabzan ve şuradaki sık iğneden buradan girdim. Buradan bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, şimdi geldik buraya. Bakın burada bir tane dibine sık iğne yapmıştık ya, şu şöyle en sonda şu sık iğneye trabzanımı yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir, dibine yine bir tane sık iğne yapıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve yine ne yapıyoruz? Bakın burada 1 2 3 tane ilmeğim var. 1 2 3 ilmeğim var. Ortadakine batıyorum. Sadece bu kenarda bir tane atlıyoruz. Ortalarda 2 tane atlamış oluyoruz. Sık iğne. Yine 1 2 3 zincir. Bakın 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye zaten şunun ortası, hemen görürsünüz. Ortasına sık iğne. 3 zincir. Ortasına sık iğne. Bir sırada halkalarımızı oluşturuyoruz. Bir sırada da trabzanlı sıramızı yapıyoruz. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Kız erkek hiç fark etmez. Çocuk, yetişkin, bebek hepsi için uygundur. Farklı farklı renklerle hazırlayabilirsiniz. Farklı renklerle çok güzel olacaktır eminim. Evet, bakın yine şimdi 9 tane halkam olmuştur. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane halkam oldu. Bu sonda buraya bağlamam lazım. O zaman ne yapıyorum? 2 tane zincirimi çekiyorum ve buradaki zincirimize sık iğne ile bağlıyorum ve döndürüyorum. Evet, 3 tane zincir çekiyorum yine. Kaç oldu bakayım? 1 2 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın burayla bir işim yok, bu 2 tane çekmiş olduğumla işim yok. Ne yapıyorum? Direkt buraya atlıyorum, bu büyük halkama atlıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum, ipimi doluyorum ve şuradaki sık iğnemi belinden alıyorum. Halkama trabzan yapıyorum. Sık iğnemin belinden alıyorum. Evet. Bir sırada bu işlemi yapıyoruz. Örgümüzün ters yüzünde de halka işlemini yapıyoruz. Halkaları oluşturuyoruz. Bu kadar kolay. Şöyle tekrar bir sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, artık sık iğnelerden lastik almak çok kolay. İlk sırada bayağı zorlanmıştık. O yüzden üst sıralarda kolay. Şu bitişi göstermek istedim size. O yüzden ilerletiyorum. Tekrar.
Evet. Şimdi bakın bitişte bir tane sık iğne yapıp dibine batmıştık. Hani bir zincir çektik, dibine battık sık iğne. O sık iğneye trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. Bir zincir ve yine dibine sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum ve ortadakini halka yapıyoruz. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Modelimiz bu arkadaşlar. Modelimiz bu. Şimdi bunu ilerletelim. Ben yaklaşık olarak 1 metre 20 santim 30 santim gibi bir ölçüm olacak. Ben bitirdikten sonra ölçüp size tam net ölçüyü vereceğim. Sizler de yapın. Sonra bitişiyle görüşelim. Arkadaşlar ben atkımı tamamladım. En son sıramı gittikten sonra yani şu çapraz sıraya gittikten sonra ipimi kestim arkadaşlar. Toplamda 1 metre 40 santimlik bir ölçüm var. Şimdi beraber püsküllerini yapacağız. Şöyle bakın ben bir tarafının püskülünü taktım. Diğer tarafı da beraber yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şu şekilde ipler hazırlıyoruz. Bakın böyle uzunca ipler hazırlıyoruz. 5 tane hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane ip hazırladım. Aynı uzunlukta. Eğer uzunlukları fark ederse zaten iki tarafında eşitliğini yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafta da biraz kısalı büyüklükler var. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ikiye katlıyoruz. Bu iplerimizi şöyle ikiye katlıyorum. Hemen şuradan ilk boşluktan itibaren alıyorum. Bakın ikiye katlamıştık. Hemen şöyle ortasından tutuyorum. Tığımla ve çekiyorum. Dikkat edin burada ipleriniz çıkmasın. Hemen şuradan tekrar alıyorum ve bunu bunun içerisinden çıkarıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çıkardım. Birinciyi takmış olduk. Böylelikle. Şimdi ikinciyi yapalım. İplerimi hazırlamıştım ben. Yine bakın iplerim uzunca. Şöyle katlıyorum ortadan ikiye. Geliyorum. Buraya. Şuradaki boşluğa geliyorum. Bakın. Arada bir tane çaprazlı trabzan sıram var. Geliyorum şuraya. Buradaki boşluğa geliyorum. Yine bunu bakın ortadan alıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında tığımla buradan alıyorum hepsini ve içinden çıkarıyorum. Bunu yapmak için kalın bir tığınız olursa arkadaşlar çok daha iyi olacaktır. Evet. Şimdi diğerini yapalım. Bunlar 5 tane değil de 6 tane de olabilir. Hiç fark etmez. Yoğunluğu size bağlı arkadaşlar. Nasıl yoğun istiyorsanız da içinden çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi her birine bakın şuradaki boşluklar her birinde bir bölüm ayırıyoruz. Bu aralara yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet, iki tarafında püsküllerini taktım. Şimdi bunları eşit bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Atkımızı şöyle ikiye katlayacağız öncelikle arkadaşlar. Katlayalım atkımızı ikiye. Püsküllerini üst üste getiriyorum. Ve şu şekilde de düzenliyorum. Evet. Şimdi şöyle yan çevireceğim. İyi kesen bir makas yardımıyla bunları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle hepsini eşitlemem gerekiyor. Şuradan keseceğim. Evet. Evet, bunları eşitledim. Dümdüz bir halde yaptım.
Böylelikle de atkımızı sonlandırmış olduk. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model oldu. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Her rengi eminim çok güzel olacaktır. Bunun videonun başında göstermiştim. Beresini de hazırladım. Takım olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, buraya kadar umarım en iyi şekilde, kolay bir şekilde yapabilmişsinizdir. Elimden geldiğince yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de bu anlatımımdan faydalanabilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda da destek yorumları atmayı unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa da mutlaka sorun, gördükçe cevaplamaya çalışacağım. Hepinize kolay gelsin ve sağlıklı günler dilerim.